İtalya merkezli bir organize suç örgütü olan mafya kavramı 19. yüzyılın sonlarında ortaya çıktı. Sicilya'da hükümet ihmali sonucunda ortaya çıkan ilk mafya, Cosa Nostra olarak bilinen organize suç ağıydı. Mafyanın bölgede önemli bir hale gelmesinin sebebi 19. yüzyıl sonlarında bölgede feodal yapıların gerilemesi, baronluk sisteminin ortadan kaldırılmasıydı. Bu durumlar ortak arazi satışından kâr elde eden ve köylüler üzerinde himaye sistemi kuran yeni bir köylü sınıfının ortaya çıkmasına sebep oldu. Hükümet kendi yasalarını dayatmak için şiddet kullanan, geleneksel feodal dili manipüle eden ve toplum ile devlet arasında arabuluculuk yapan bu yeni kesim ile uzlaşmak zorunda kaldı. Bu ortaya çıkan yeni kesim, toprak sahiplerinden zorla koruma parası almaya başladı ve sonunda bugün mafya olarak bilinen suç örgütü ortaya çıktı. Kuzey Afrika ile İtalyan anakarası arasında bir ada olan Sicilya, yüzyıllar boyunca Fenikeliler, Romalılar, Araplar, Fransızlar ve İspanyollar da dahil olmak üzere sürekli işgale uğrayan bir adaydı. Bu küçük adanın sakinleri kendilerini genellikle düşman olan işgal güçlerinden ve diğer bölgesel Sicilyalı gruplardan korumak için gruplar oluşturdu. Daha sonra klanlar veya aileler olarak anılan bu gruplar kendi adalet ve intikam sistemlerini geliştirerek eylemlerini gizli yürüttüler. 19. yüzyıla gelindiğinde mafya olarak bilinen küçük özel ordular kurdular. Sicilya'daki şiddetli ve kaotik koşullardan yararlandılar ve toprak sahiplerinden zorla koruma parası aldılar. Mafya kelimesinin kökeni kesin olarak bilinmemekle birlikte bir teze göre güçlülerin küstahlığına karşı koruyucu olarak hareket etmek anlamına geldiği rivayet edilir. 1860'larda bir Sicilya hapishanesini ve mafya üyelerini konu alan Hapishanenin Kahramanları adlı tiyatro oyunu tüm İtalya'yı gezdi ve İtalyan dilinde mafya teriminin popülerleşmesine yardımcı oldu. 1861'de Sicilya İtalya'nın bir eyaleti oldu. 1870'lerde Romalı yetkililer Sicilya mafya klanlarından bölgedeki suç çeteleri için kendilerine yardım etmelerini bile istedi. Buna karşılık mafya toprak sahiplerinden koruma parası alırken yetkililer görmezden gelecekti. Hükümet bu düzenlemenin geçici olacağına ve Roma'nın kontrolü ele geçireceğine inanıyordu. Lakin mafya klanları suç faaliyetlerini daha da genişletti ve kendilerini Sicilya siyasetinde ve ekonomisinde daha da sağlamlaştırdı. Mafya siyasi yolsuzlukta ustalaştı. İnsanları belirli adaylara oy vermeleri için korkuttu. Katolik kilisesi bile bu dönemde mafya klanlarıyla ilişki içindeydi. Kilise, Sicilya'daki devasa mülklerini koruması için ve kiracı çiftçileri hizaya sokması için mafyalara güvendi. Sicilyalı klanlar kendilerini daha da güçlendirmek için yeni üyelerin gizli sadakat yemin ettiği kabul törenleri düzenlemeye başladılar. Klanlar için en önemli şey aile içindeki kişinin asla adalet aramak için devlete gitmemesine ve herhangi bir suçu soruşturan yetkililerle asla işbirliği yapmaması için kurallar koydular. Bu kuralların ismi Omerta'ydı. Mafyanın Sicilya'daki etkisi Başbakan Benito Mussolini'nin iktidara gelip faşist rejimi için bir tehdit olarak gördüğü, gangsterlere karşı acımasız bir baskı başlattığı 1920'lere kadar artarak devam etti. Bununla birlikte 1950'lerde mafya destekli inşaat şirketleri Sicilya'da 2. Dünya Savaşı sonrası inşaat sektörüne hakim olduğunda mafya yeniden yükselişine geçti. Sonraki birkaç 10 yılda Sicilya mafyası gelişmeye ve suç imparatorluğuna dönüşmeye devam etti. 1970'lerde uluslararası narkotik kaçakçılığında önemli bir oyuncu haline geldi. Sicilya'daki mafyadan ayrı bir varlık olan Amerikan mafyası ise Amerika'daki İtalyan mahallesinden ortaya çıktı. 1920'lerde kaçak içki satışından para kazanan bu mafya türü 1950'lere gelindiğinde Amerika Birleşik Devletleri'nin en önde gelen organize suç şebekesi haline geldi. Tefecilikten uyuşturucuya kadar bir dizi yeraltı faaliyetinde yer aldı. Ayrıca işçi sendikalarına, inşaat ve hazır giyim endüstrisine kadar pek çok yasal endüstriye sızdı. Sicilya mafyası gibi Amerikan mafyası da ailelere, kamu görevlilerine, iş dünyasının liderlerine, tanıklara, jürilere rüşvet ve gözdağı verdi ve Omerta kuralları sayesinde gizliliklerini korudular. Bu nedenlerden dolayı kolluk kuvvetleri 20. yüzyılın ilk yarısında mafyayı durdurmada büyük ölçüde etkisizdi. Bununla birlikte 1980'ler ve 1990'lar boyunca Amerika ve İtalya'daki savcılar üst düzey gangsterleri mahkum etmek için rüşvete karşı sert yasaları başarıyla uygulamaya başladılar. Bunun sonucunda bazı mafya üyeleri uzun hapis cezalarından kaçınmak için bir zamanlar kutsal olan Omerta kuralını bozmaya başladı ve mafya arkadaşlarına karşı tanıklık etti. 21. yüzyılın başında yüzlerce yüksek profilli tutuklamanın ardından mafya her iki ülkede de zayıflamış görünüyor. Ancak tamamen ortadan kaldırılmadı ve bugün hala iş başında.